Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi bu haftada cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzda yeniden birlikteyiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi bu hafta öncelikli olarak endeksimizin analiziyle başlayacağız arkadaşlar. Sonrasında mevcut hisselerimizin güncel durumlarını kontrol edeceğiz. Hangi hisselere alım yapacağız, hangi hisseleri satacağız, hangilerini de bekleyeceğiz. Tek tek analizini yapacağız arkadaşlar. Sonrasında stratejimize uygun yeni hangi hisseler var? Bunları hep birlikte filtreleyeceğiz. Ve ayrıca geçtiğimiz hafta yeni bir stratejiden bahsetmiştim. Bu stratejiye uygun hisselerde var mı? Hep birlikte kontrol edeceğiz arkadaşlar. Orta uzun vadeli olarak uyguladığımız bir strateji. Bazı arkadaşlarımız maalesef stratejiyi anlamıyorlar arkadaşlar. Bu stratejide her zaman için söylüyorum ki bütçenizi 6 veya 8'e bölmeniz gerekiyor ve mümkünse 10-12 hisseden oluşan bir sepet oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız ucuz hisseler olarak belirlediğimiz hisselerde hemen daha 2 gün geçiyor. Düşüş gördüğünde moralleri bozuluyor diyeyim. Fakat burada özellikle teknik ve temel açıdan en iyi hisseleri seçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Oluşturduğunuz sepette, orta uzun vade için oluşturduğunuz sepette güvendiğiniz şirketlerde fiyatın düşmesini çok aldırış etmemek lazım ve hatta düşük fiyatlardan topladığınız için sevinmek lazım arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde bu fiyatlardan maliyetlenme imkanınız tekrar oluşmayabilir. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan endeksimizin analizini yapalım. Ardından bu iki stratejimizin nasıl olduğunu hızlıca bir hatırlayacağız. Şimdi arkadaşlar endeksimizde günlükte yükselen bir trendimiz vardı. Bu trend şöyle baktığımızda 2 Ağustos tarihinde kırıldı arkadaşlar. Arkasından da güçlü bir düşüş geldi. Şu anda 9816 seviyelerin üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Burayı destek bölgesi yapıp buradan bir yükselişe geçebilir. Veyahut da bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bir alt seviyemiz 9363 seviyesi arkadaşlar. Şimdi haftalık grafikten de baktığımızda şöyle haftalık grafiğimize geçelim. Bakın haftalık ucuz hisseler stratejimize göre Williams 100 aralığı indikatöründe -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Endeks -90 seviyesinin altında kapanış yapmış oldu. Şimdi buraya gelmişken ilk stratejimizin nasıl olduğunu şöyle hızlıca hatırlayalım. Arkadaşlar bu stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Birinci indikatörümüz Williams 100 aralığı indikatörü. Şu altta gördüğünüz indikatör. Ayarlarını da hemen şöyle gösterelim. Uzunluk 10, kaynak kapanış. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Diğer indikatörümüz Kaufman hareketli ortalaması. Burada da ayarlarımızda şöyle girdiler kısmında uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Başka da ayarımız yok. Şimdi Williams 100 aralığı altta gördüğünüz indikatörde -90 seviyesinin altında haftalık kapanışların gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. -90 seviyesinin altında kapanış geldiğinde bütçemizden ayırdığımız 6'ya veya 8'e böldüğümüz bütçemizde toplama yapıyoruz arkadaşlar. -90 seviyesinin altında kapanış gelmesi düşüş mumu yani kırmızı mum olduğunda toplama yapıyoruz. Şimdi bakın geçtiğimiz dönemde endeksimiz en son 16 Ekim 2023 tarihinde -90 seviyesine kadar sarktığını görüyoruz arkadaşlar. Ve burada bir toplama yapmış olduğunu düşünseniz şöyle baktığınızda stratejimizde -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. -10 seviyesi şu üstte gördüğünüz kesik çizgiler -10 seviyesi bu seviyenin üzerine atmasını bekliyoruz ve daha sonrasında -40 seviyesinin altında bir kapanış yaptığında elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Bakın o -40 seviyesinin altındaki kapanışı 3 Haziran haftasında yapmış arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 3 Haziran dönemine kadar %36'lık endekste bir kazanç imkanı ortaya çıkmış. Şimdi arkadaşlar peki bu -10 seviyesinin üzerindeyken bir de uyumsuzluklara bakıyoruz. Onu da hızlıca hatırlatalım. Uyumsuzluklardan kastımız şu. Fiyat yukarı doğru yönelirken mesela bakın şurada olduğu gibi 22 Ocak haftasından 29 Ocak haftasına geçerken fiyat yükseliyor. Williams yönünü aşağı çeviriyor. Bu tip durumun her gerçekleştiğinde özellikle -10 seviyesinin üzerinde gerçekleştiğinde elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar önlem amaçlı olarak. Bakın burada da endekste düşüş gelmeden önce bakın 8 Temmuz haftasından 16 Temmuz haftasına doğru geçerken fiyat yükselmiş olmasına rağmen Williams 100 aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Arkasından da ciddi düşüşlerin geldiğini görüyorsunuz. Bu yüzden bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Stratejimiz bu kadar basit. Ve ayrıca Kaufman hareketli ortalaması ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim. Stratejimizi uygulayacağımız şirketler için bazı kurallarımız var. Nedir bu kurallar? Olmazsa olmaz kuralımız şirketin kar ediyor olması lazım. Fiyat kazanç oranımız 20'nin altında olması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'in altında olması gerekiyor. Eğer bu kurallara uygun değilse şirketin kar etme kuralı olmazsa olmaz dedik. Fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranına uygun değilse bu stratejiyi uygulayacağımız hisse fiyat Kaufman hareketli ortalamasının şu yeşil çizginin üzerindeyken -90 seviyesinin altında sarkmalar gerçekleşiyorsa Williams 100 aralığı indikatöründe o zaman da yine bu strateji uygulanabilir. Fakat bu sefer Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırıldığında stop olmak lazım arkadaşlar. Bakın mesela geçmiş dönemde bir örnek daha yapalım. 6 Şubat 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyorsunuz. Burada bir alım yapmış olsanız sonrasında 24 Nisan 2023 haftasında ve 2 Mayıs 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşiyor. Yani toplam bu dönemde 3 alım gerçekleşiyor arkadaşlar. Ne kadarlık bir zaman geçti? Şöyle baktığımızda 12 çubuk. Yani 12 hafta arkadaşlar. 12 hafta boyunca aslında siz hiç kar etmiyorsunuz. Sadece buradaki en düşük seviyelerden 3 farklı dönemde alım yaparak maliyetlenmiş oluyorsunuz. Yani bazı arkadaşlarımız çok sabırsız davranıyorlar. Bu stratejinin orta uzun vadeli bir strateji olduğunu unutuyorlar. Ve yazmış olduğum hisselerde bir hafta bekledikten sonra düşüşler geldiğinde bazı arkadaşlarımız yorumlarda stratejinin işe yaramadığı ile ilgili yorumlar yazıyorlar. Bence yani videoları tam manasıyla izlemediklerini düşünüyorum. Stratejiyi anlamadıklarını düşünüyorum. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu strateji orta uzun vadeli bir stratejidir. Haftalarca, aylarca beklemeyi göze almıyorsanız bu
stratejiyi uygulamayın lütfen diyorum ve diğer stratejimize geçiyorum arkadaşlar. Evet, diğer stratejimizi de geçen hafta ilk kez anlattım. Bu hafta da şöyle hemen üzerinden geçelim. Evet, şimdi bu stratejiye göre hemen şablonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu stratejide kullandığımız indikatörlerin hepsine şöyle bir bakalım. Kalpan hareketli ortalaması yine kullandığımız bir indikatör. Yine 21 periyot olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Cool MI indikatörünü kullanıyoruz 16 periyotta. Doğrusal regresyon kanalını kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da periyot 91 olacak ve Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Yine uzunluk 10 olarak kalacak. Ayrıca son olarak View Trend indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da herhangi bir ayarı değiştirmiyoruz. Default olarak hangisi geliyorsa onu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yeni stratejimizde şu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar yeni stratejimizi. Mesela şurada örnek göstermek gerekirse. Bakın öncelikli olarak yine Williams yüzde aralığı indikatörümüzün X90 seviyesinin altında kapanışlar yapmasını bekliyoruz. Bakın şurada kapanış yapıyor. Burada da 2 defa kapanış yapıyor. Daha sonrasında şu altta gördüğünüz View Trend indikatörü şurada 0 seviyesi var arkadaşlar. Yatay bir çizgi olarak 0 seviyesi var. Bu 0 seviyesinin altında bir ala döndüğünde burada pozisyona giriyorsunuz. Aynı zamanda burada sarı bir renk oluşturuyor arkadaşlar bu. Pozisyona burada giriyorsunuz ve şurada Hull MI indikatörü şöyle yakınlaştıralım. Yeşil ve kırmızı çizgi olarak oluşuyor arkadaşlar. Kırmızı çizgiye döneseye kadar elinizde tutuyorsunuz. Evet, Hull MI indikatörü kırmızıya döndüğünde satışı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şuradan pozisyona girdik ve burada kırmızıya dönüyor. %56'lık bir kazanç imkanı sunmuş oldu arkadaşlar. Evet, şimdi mevcut hisselerimizin durumuna hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle Williams şablonumuza geri dönelim. Evet, şimdi Asuzu ile başlıyoruz. Asuzu hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda %2 zararımız var arkadaşlar. Bu hafta X90 seviyesinin altındayız. Bu hafta bir alım daha Asuzu hissesine ekleyebiliriz arkadaşlar stratejimize göre. Kimtex Poliurethan'a geçiyorum. Kimtex Poliurethan'da %23 zararımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şeker gayrimenkul'e bakalım. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda %12 zararımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Dergus yatırıma geçiyorum. Dergus yatırımda %38 kârlı durumdayız. Daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -40 seviyesinin altında henüz bir haftalık kapanış yok. Dolayısıyla bekliyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Tapti Oksijen'e geçiyoruz. Evet, Tapti Oksijen hissesinde de %13 kârlı durumdayız. Daha önce 2 defa alım yaptık. X10 seviyesinin üzerine henüz atmadığımızı görüyoruz. Bu hafta kalkman hareketli ortalamasına kadar geldiğimizi görüyoruz. 63.55 seviyesinde. Bu seviyeyi de önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü kırarsa daha da üst seviyelere doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Vantaj'a bakalım. Vantaj'ta daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin altında bir kapanış daha geldi. Vantaj hissesinde bir adım daha burada ekleyebiliriz. Şu anda %3 karlılığımız var. Boğaziçi Beton daha önce 4 defa alım yaptık. %18 zararımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Burada uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Williams yukarı yönlü giderken fiyat aşağı yönlü gitmiş. Artık önümüzdeki haftalarda burada bir hareketin başlamasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Daha önce Kasım ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %38'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Kiler Holding'e bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %8 zarar durumundayız. Burada da aynı şekilde fiyat yükselmemiş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Önümüzdeki haftalarda buralardan bir yükseliş hareketi başlayacağını düşünüyorum. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta şu anda kar zarar durumumuz yok. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce Ocak ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %48'lik bir kazanç imkanı sunmuş. ODAŞ'a bakalım. Evet, ODAŞ'ta %5 zarar durumundayız. Daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle baktığımızda X90 seviyesinin altındayız. Buradan bir adım daha ilave ediyoruz arkadaşlar stratejimize göre. Doğuş'a geçiyorum. Evet, Doğuş Otomotiv'de daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda %7 zararımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Burada da Williams yukarı yönde giderken fiyatın düştüğünü görüyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda buralardan yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Daha önce bakın Aralık ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %73'lük bir kazanç imkanı sunmuş. Bu hafta herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Agrot'a bakalım. Evet, Agrot'ta daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda %10 karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Credit West hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin altındayız. Fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams yönünü yukarı çevirmiş. Şu anda %9 zararımız var. Önümüzdeki haftalarda buralardan yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Üçüncü alımımızı stratejimize göre buralardan yapabiliriz. Bakın daha önce Ekim 2023'te X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %173'lük bir kazanç imkanı sunmuş. Froto'ya geçiyorum. Froto'da daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda %9 zararımız var. Williams yönünü yukarı çevirmiş, hatta X90 seviyesinin üzerine atmış. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Froto'da da Aralık ayında X90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %57'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Tuasio'ya bakalım. Tuasio'da 3 defa alım yaptık. Şu anda %7 zararımız var. Burada da Williams yönünü yukarı çevirmiş durumda. X90 seviyesinin de üzerine atmış durumda. Güzel. Önümüzdeki haftalarda buralardan bir yükseliş gelmesini bekleyebiliriz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada da aynı şekilde Aralık ayında X90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %65'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Veyahut da stratejimize göre eksi 40 seviyesinin altında satış yapıyoruz dediğimiz için şöyle baktığımızda en azından bir %27'lik bir kazanç imkanı doğurmuş. Akfen'e bakıyoruz. Akfen'de daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle X90 seviyesinin üzerindeyiz. Veyahut da çok hafif altındayız. Ekleme de yapılabilir ama ben bu hafta ekleme yapmıyorum bu hissede. Daha önce baktığımızda Aralık ayında yine 2023 yılından şöyle zirvesine doğru gittiğimizde %139'luk bir kazanç imkanı sunmuş. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de daha önce 2 defa alım yaptık. %8 zararımız var. X90 seviyesinin altındayız. Bu hafta burada 3. alımımızı ekleyebiliriz. X90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımları durduruyor olacağız. Koç Holding daha önce ne zaman X90 seviyesinin altına düşmüş? Şöyle baktığımızda Temmuz 2023'te düşmüş arkadaşlar. Ve sonrasında tekrar eksi 40 seviyesinin altına düşeseye kadar %43'lük bir kazanç imkanı sunmuş. Evet, Şişecam'a bakalım. Evet, Şişecam
Zoran listesinde 2 defa alım yaptık. %4 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin altındayız. Şişecam'da bu hafta bir alım daha ekleyebiliriz. 3. alımımızı yapmış olduk. Şişecam'da aynı şekilde Aralık 2023'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %15'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Türk Traktör'e bakalım. 2 defa alım yaptık. %2 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin altındayız. Bu haftaki mum yeşil olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Türk Traktör listesinde de Kasım ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar geldiğini görüyoruz. Sonrasında %48'lik yükselişler meydana gelmiş. Borsana bakalım. Borsanda 2 defa alım yaptık. Bu hafta düşüş gelmiş olmasına rağmen fiyat yukarı yönelmiş. Hatta eksi 90 seviyesini çok hafif geçmiş. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %8 zararımız var. Şöyle baktığımızda Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %48'lik kazanç imkanı sunmuş. Aksen'e bakalım. Aksen'de şu anda %7 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce bir defa alım yaptık. Bakın Aksen listesinde Aralık ayında bu stratejiyi uygulamışız. Sonrasında güzel yükselişlerin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %29'luk bir yükseliş görmüşüz. Vespe'ye geçiyorum. Vespe'de daha önce bir defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %4 zararımız var. Vespe'de de Aralık ayında daha önce bir defa eksi 90 seviyesinin altına düştüğünü görüyoruz ve sonrasında şöyle baktığımızda %45'lik güzel bir yükseliş yaşanmış. Zoran'a bakalım. Zoran'ı daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %9 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin altındayız. Bir alım daha Zoran için burada stratejimize göre ekleyebiliriz. Daha önce Zoran'de de şöyle baktığımızda Aralık ayında güzel bir imkan sunmuş arkadaşlar. %51'lik bir imkan sunmuş. Katılım evim. Burada şu anda %19 karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekileri satacağız. Normalde eksi 10 seviyesinin üzerine geçtikten sonra eksi 40 seviyesinin kaldığı hafta satış yaparız ama katılım evi çok ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz hafta bir tepki yükselişi gerçekleştirdi. Belki önümüzdeki hafta bir süre daha devam edebilir ama çok da bu hissede kalınması taraftarı değilim açıkçası. QQQ. Bunu da 2 hafta önce ekledik arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış yaptı. Şurada alımımızı yaptık. Daha sonrasında küresel çapta bir düşüş meydana geldi. Sonrasında bu hafta itibariyle %6 karlılığımız var. QQQ. Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i arkadaşlar. Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Dolar bazında şu anda %6'lık bir kazanç elde edilmiş durumda burada. Bakın en son 15 Nisan 2024 haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapatmış ve sonra zirvesine doğru gittiğimizde %21'lik dolar bazlı bir kazanç imkanı sunmuş. Coca-Cola'ya bakalım. Coca-Cola daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta düşüşün devamı geldi fakat Williams eksi 90 seviyesinin üzerine attı. %2 zararımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine atmış vaziyette. Şöyle baktığımızda 16 Ekim 2023'te eksi 90 seviyesinin altına kapanış yaptıktan sonra güzel bir yükseliş yaşanmış. Eksi 40 seviyesinin altına kapanışa kadar %61'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Evet, şimdi ucuz hangi hisseler var? Hep birlikte hızlıca bir filtreleyelim arkadaşlar. Evet, TradingView ana sayfamıza geliyoruz. Sol tarafta gördüğünüz 3 tane yatay çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Ürünler diyoruz ve takipçiye geliyoruz. Takipçide hisseler kısmına giriyoruz. Evet, açılan ekranda endeksten BIST 100'ü seçiyoruz ve şurada gördüğünüz artı butonunda Williams yazıyoruz. Williams'ı aratıyoruz. Evet, Williams yüzde aralığı çıktı. Açılan ekranda bir günü bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekle diyoruz. Evet, şimdi yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz arkadaşlar. Bir hafta seçili zaten. Alt tarafta küçük diyoruz ve eksi 70 diyoruz. Eksi 70 dememizin sebebi periyodu değiştiremememiz. Burada periyot 14 olarak default geliyor ve değiştiremiyoruz. Ve bizim stratejimize göre periyot 10 olduğu için herhangi bir hisseyi atlamamak için eksi 70 yazıyoruz. Sonrasında tek tek eksi 90 seviyesinin altında mı değil mi kontrol ediyoruz. Evet, bir diğer eklediğimiz filtre finansallar kısmından brüt kar ve 3 aylık diyoruz. Filtre ekle diyoruz. Yandaki küçük oktan manuel kuruluma giriyoruz. Ve sıfırdan büyük olarak işaretliyoruz. Şu anda 55 hisseye düştük. Tekrar bir filtre ekliyoruz. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranı diyoruz. Ve 5 ve 6'ını seçiyoruz. 44 hisseye düştük. Tekrar bir filtre ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranı diyoruz. Yanındaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa ise 20 yazıyoruz. Uygula dediğimizde 32 tane hisseye düşmüş olduk. Evet, bu 32 hissede neler var? Şöyle hızlıca bakalım. Koç Holding zaten listemizde. Tüpraş da aynı şekilde. Froto'da listemizde. Sasa ekleyebiliriz. Coca-Cola listemizde. Ereğli listemizde değil de Ereğli'yi ekleyebiliriz. Şişecam listemizde. Toaso listemizde. Arçelik listemizde değil. Yanına kırmızı bayrak koymuşum. Bu şirket son bilançoda zarar ediyor. Dolayısıyla onu eklemiyoruz. TAV Havalimanları'nı ekleyebiliriz. TAV Havalimanları listemize eklendi. AG Hol aynı şekilde ekleyebiliriz. Türk Traktör listemizde vardı. Borusan listemizde var. Doğaç var. Aksen var listemizde. Alarko Holding listemizde yok fakat zarar ediyor, listemize eklemiyoruz. Şok Marketler listemizde yok, eklenebilir. Vespe listemizde, Kocaer listemizde yok. Fakat Kocaer'de FK oranı 20'nin üzerinde, bu yüzden eklemiyoruz. Zoran listemizde, Vestel listemizde yok, zarar ediyor. Yanına kırmızı bayrak koymuşum, bunu da listemize eklemiyoruz. Evet, Akfen Yenilebilir Enerji listemizde, İş Gayrimenkul listemizde yok, bunu ekleyebiliriz. Tümesan listemizde yok, ekleyebiliriz. İzdemir Enerji ve Cante zarar ediyor, listemize eklemiyoruz. Bera ekleyebiliriz. Odaş listemizde. Europen listemizde değil, bunu ekleyebiliriz. Göltaş'a ekleyebiliriz listemize. ARD Grup Bilişim ve Teknosa yanlarında kırmızı bayrak koymuşum. Bunlar da zarar ediyor. Bunları da eklemiyoruz. Şimdi eklemiş olduğumuz hisselerin eksi 90 seviyesinin altında olup olmadığını kontrol edelim. Sasa ile başlıyoruz. Sasa eksi 90 seviyesinin altında. Sasa'yı şu an için silmiyoruz. Ereğli'ye bakalım. Ereğli eksi 90 seviyesinin altına henüz düşmemiş. Listemizden çıkartıyorum. TAV Havalimanları'na bakalım. TAV Havalimanları eksi 90 seviyesinin altına düşmüş. Listemizde bırakıyoruz. AG Hol eksi 90 seviyesinin üzerinde, listemizden çıkartıyoruz. Şok marketlere bakalım. Şok marketler eksi 90 seviyesinin üzerinde, listeden çıkartıyoruz. İş
gayrimenkule bakalım. Bu da aynı şekilde X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da listemizden çıkartabiliriz. Bakın iş gayrimenkulde daha önce bu stratejiyi uygulayıp %13 karlılıkla pozisyondan çıkmışız. Bir diğer hisse Tümosan. Tümosan X90 seviyesinin altında listemizde bırakabiliriz. Bera Holding X90 seviyesinin üzerinde listemizden çıkartıyorum. Europen X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da listemizden çıkartıyoruz. Göltaş'a bakalım. Göltaş da X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da listemizden çıkartıyoruz. Sasa, TAV Havalimanları ve Tümosan. Bu hafta listemizde eklenebilecek hisseler. Bakın TAV Havalimanları'na baktığımızda TAV Havalimanları'nda daha önce X90 seviyesinin altında Aralık ayında kapanışını yapıp buradan pozisyona girmiştik ve %143'lük karla geçtiğimiz haftalarda pozisyondan çıktık. Tekrardan X90 seviyesinin altında ilk kapanışını yapmış oldu. Buradan TAV Havalimanları hissesine ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Yanlış yere koyduk. Şöyle kaydıralım. Evet, Tümosan'a bakalım. Evet, Tümosan'da da X90 seviyesinin altında kapanış var. Burada da ilk alımımızı ekleyebiliriz. Evet, Sasa'ya bakalım. Sasa'da da X90 seviyesinin altında. Burada da ilk alımı ekleyebiliriz. Bakın daha önce Sasa'da Ocak 2024'te X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle stratejinin sat dediği noktaya kadar %20'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Evet, bir de bu yeni eklediğimiz hisselerin yeni stratejimize göre inceleyelim. Hemen diğer stratejimizin şablonuna geçiyorum. Evet, yeni stratejimize göre Sasa hissesi uygun değil. Bir defa doğrusal regresyon kanalında şu kısmın kırmızı olmaması, yani düşüş trendinde olmaması gerekiyor. Sasa hissesinin uzun zamandır düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni stratejimize göre henüz uygun değil. TAV Havalimanları'na baktığımız zaman da TAV Havalimanları'nda da henüz uygun olmadığını görüyoruz. Doğrusal regresyon trendi yükseliş yönünde, sıkıntı yok. Yeşil renkte. X90 seviyesinin altında kapanış geldi. Onda da sıkıntı yok. Yeni stratejimize göre X90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra 0 seviyesinin altında View Trend indikatörünün ala döndüğünü görmek gerekiyor. Şurada olduğu gibi, şurada ve şurada olduğu gibi. Buralarda pozisyona giriyoruz. Sonrasında Hull MA indikatörü kırmızıya döndüğünde şurada döndüğü gibi satışımızı yapıp çıkıyoruz. Bu hissede de henüz bu pozisyona girmek için erken gözüküyor. Tümosan'a bakalım. Tümosan'da bakın X90 seviyesinin altında birkaç kapanış yapmış. Doğrusal regresyon trendi yeşil renkte, herhangi bir sıkıntı yok. View Trend indikatörü 0 seviyesinin altında. Önümüzdeki haftalarda Tümosan'da buralardan bir yeşil nokta bıraktığında yeni stratejimize göre de alış pozisyonuna girilebilir arkadaşlar. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.